Bilimsel bakış açısıyla diyebiliriz ki Hz. Meryem'in cinsiyet kromozomu farklılaştırılmış klonu. Ne içeriyor o? 46XX. Sadece cinsiyet kromozomunu Y'leştirirsen ne elde edersin? Ve bir suni ortamda bir yumurtanın içine verip büyütürsen İsa'yı elde edersin. Şimdi niye insanlar yapamıyor mesela bunu bu zamanın teknolojisiyle? Hayır, bununla ilgili çalışmalar var, yapılmadığını. Sadece cinsiyet kromozomu henüz farklılaştırılamıyor. Ben size söyleyeyim, içimizde klon insanlar da var. Kur'an'da klonlama nasıl geçiyor? Var mı klonlama? Kur'an bize uzaylıların varlığını da ifade ediyor. Uzayda yaşam yoktur değil, bilakis Var. uzayda yaşam vardır. Hani oradan da bir takım gidişler mümkündür. Zülkarneyn kim? Zaman yolcusu mu, peygamber mi? Zülkarneyn ismiyle simgelenen Müslüman Türkler. Buradaki sembol Şurada. Karadeniz'de var. O sembol Keltlerin sonsuzluk düğümüdür. Kur'an'da Türkler geçiyor mu? Geçiyor. Biz kıyameti mi yaşıyoruz? Kıyametin önünü yaşıyoruz. Efendim merhabalar, hoş geldiniz. Şahane bir konuğum var. Doktor Hülya İskenderoğlu Bahat. Siz de tanıyınca çok seveceksiniz kendisini. Çok yönlü Hülya Hocam. Hoş geldiniz Hülya Hocam. Hoş bulduk. Sefalar Ayşe'cim, getirdiniz. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olasın. Zarafetiniz, şıklığınız, stüdyomuz ışıldadı vallahi. O sizin zarafetiniz. Ay çok teşekkür ederim. Biz böyle Sağ olun. sabaha kadar devam edermişiz. Şimdi hocam tıp doktoru, aynı zamanda klinik psikolog, bir yandan da tasavvufla ilgileniyor. Evet. 30 yıllık bir emek hocam. Emeğinize sağlık. Evet. Size nereden geliyor bu merak? Yani mesela ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde çalıştığınız, doktorluk yaptığınız süreçte mi bunları araştırmaya başladınız? Ben bunu merak ediyorum asıl. Tabii. Nereden geldi bu merak? Ufak ufak ben bütün evren teorileri, kuantum fiziği, ondan sonra yani benim okumadığım bir şey kalmadı desem yerli yerindedir. Çünkü benim bu varoluşla ilgili merakım çok dinmek bilmeyen bir meraktı. Yani diyorum ya hep kendim sorguladım ama Kur'an da beni sorgulayarak oku diyor zaten. Yani Kur'an beni öyle hani es geçerek hani oku öyle bir Duvara okumadan, as, izle değil. Hayır, Al eline değil. oku diyor, Tabii anla ki, diyor. yavaş yavaş oku. El ayak Hı. çekildikten sonra oku. Yani bu ne demek? Gece yarısından sonra ya da sabah ezanından önce gibi. Yani erken saatlerde Evet. ya da çok geç saatlerde oku diyor. Ve dura dura, düşüne düşüne, yıllara yaya oku diyor. Hı hı. Çünkü diyorum ya klonlama, şu bu sürekli bir bilimde gelişme var. Bu sefer baktığınızda okuduğunuzda daha farklı bir göz, daha farklı bir algı oluşturarak okuyabiliyorsunuz. Yani öyle bir çırpıda okuduk bitirdik değil. Zamanla oturuyor bazı şeyler. Biz kıyameti mi yaşıyoruz? Kıyametin önünü yaşıyoruz. Nasıl? Yani kıyametin çok uzak olduğunu düşünmüyorum. Yani öyle söyleyeyim ama bu bir süreç zaten. Bir günle ifade edilebilecek bir şey değil. Bir süreç. Burada ben bu en son kitabımda bunun çok merak edilen bir konu olduğunu bildiğim için ayrıca bir kıyamet başlığı altında Kur'an'da kıyametin öncesi, kıyamet sırası ve kıyametten sonrası ile ilgili neler anlatılmış, neler paylaşılmış onları da tek tek vermeye çalıştım sureler ve ayetler üzerinden ve diğer din kitaplarına da atıfta bulunarak yani onlarda geçenleri de burada yine arada Tevrat'ta arada İncil'de geçenleri de burada ufaklı tefekli yer vererek aydınlatmaya çalıştım. Yani insanoğlu yani var olduğundan bu yana herkes kıyameti beklemiş. Kıyametin Evet. kopacağını bilmiş. Yani hep onu beklemişler. Biz Peygamber Efendimiz diyor şu kadar var kıyametin Evet. kopması ama hala o vakiti gelmedi. Mesela hep Yecüc Mecüc'ün işte bu şey olduğunu söylerler. Yapay zeka mı, o mu, bu mu diyorlar. Siz nasıl anlıyorsunuz? Nasıl tasvir ediyorsunuz bunu? Şimdi Yecüc Mecüc biliyorsunuz kıyametin önünde aslında. Yani kıyamete çeyrek kala bir durum. Yani ifade edilenler. Ben şöyle yorumladım. Burası da sadece bununla ilgili bir başlığım var. Yecüc Mecüc ve bozgunculuk yapanlar başlığı. Mesela Enbiya suresi 96. ayette Yecüc Mecüc için kıyamete doğru dünyada karışıklık çıkartıp bozgunculuk yapan güç odakları şeklinde tanımlanmış. Yine benim yorumum Yecüc ile
Yeşua, İsa'yı anladıklarını sananlar. Yani onların içinden bir grup. Yani Hristiyanlar içinde bir grup. Mecüc ile de Moşe, yani Musa'yı anladıklarını sanan ama aslında yoldan çıkmış Museviler içinde bir grup olabilirliğine işaret etti. Burada işte Museviler, Hristiyanların tamamı kastedilmiyor tabii. Ama bununla ilgili kıyametin gelişin esnasında bunların içinden bazı grupların ciddi anlamda dünyada bozgunculuk çıkaracağı, işte haksız savaşlara, sıkıntılara neden olacağı ifade ediliyor. Yani Trump gibi mi? Olabilir. Zaten bir takım ayinler düzenlendi biliyorsun. Yani tuhaf tuhaf ayinler. Yani her şeye bir kılıf uydurma, bir kılıf örme durumları var. Ama insanlıkta da bir uyanış var gibi geliyor bana artık. Yani insanlar da artık bütün bu olan bitenin inandırıcılığı kalmadı. Yani bu konuşulan sözlerin doğru bir tarafının kalmadığını yavaş yavaş sanki daha iyi görüyorlar. Tarih boyunca hep bu klonlama, insan klonlanabilir mi tartışmaları vardı ama Kur'an'da klonlama nasıl geçiyor? Var mı klonlama? Şimdi Meryem suresi 2. ve 15. ayetler arasında Zekeriya peygamber ve eşinin çocuğu olmazken, yani onun da İbrahim peygamber ve eşi Sara gibi bir durumu var. Zekeriya peygamber ve eşinin çocuğu olmazken belki de dünya dışı bir yardımla, ki Kur'an bize uzaylıların varlığını da ifade ediyor. Yani uzay ya da uzayda yaşam yoktur değil. Bilakis Var. uzayda yaşam vardır. Hani oradan da bir takım gelişler gidişler mümkündür. Ama bunun için de bilimsel olarak belli bir düzeye gelinmesi lazım. Belki de bu Zekeriya peygamber eşi, yine İbrahim peygamber ve eşi Sara dünya dışı yardımla, bu nasıl olabilir? Aşılama, klonlama, yani tüp bebek, in vitro yoluyla, mesela Zekeriya peygamberin Yahya peygamber dünyaya geliyor. İbrahim peygamberle de Sara'nın, yani Sara çok ileri bir yaştayken nasıl dünyaya geliyor İshak peygamber? Yine bu ve benzeri bir yolla. Klonlamada şöyle, yine ben oradan Adem ile Havva'ya da değinmek isterim. Şimdi Adem ile Havva'da da yine biliyorsunuz anne baba anlatılmaz. Yani annesi şudur, babası budur değildir. Yani bu bütün diğer dinlerde de böyle. Yani hani diğer din kitaplarında da farklı değil. Onu söylemek istiyorum. Nasıl? Hazreti Adem. Hazreti Adem de yine Hazreti Havva da, yani onlar biliyorsunuz eş olarak birbirlerine verilmiş. Annesiz babasız, ama işin ilginç tarafı, yani bu şey gibi sanki bir genom teknoloji ile ve yapay bir uterus, yapay bir karında. Hani biliyorsunuz artık o modeller çiziliyor. Yani anne karnında değil de bundan atıyorum bir 20-25 sene sonra bebekler dışarıda tüp bebek yoluyla anne babadan alınan yumurta ve spermle embriyo yapay bir rahime yerleştirilerek bebeğinin sen orada büyüdüğünü kendinde görebileceksin. Yani eğer arzu ediyorsan doğurursun, ama eğer arzu etmiyorsan ya da çok çocuk istiyorsan bu da bir kolaylıktır. Anlatabiliyor muyum? Oraya doğru gidiyor zaten iş. Yani burada Adem örneğinde ve Adem'den alınan bir hücre var biliyorsun. Adem'in işte kaburga kemiğinden alınan hücre. Şimdi Adem'den Havva'nın üretilmesi nasıl olabiliyor? Gene bilimsel, Allah'ın bilimsel formülleriyle olabilir. Şimdi bu da 20-25 sene sonra mümkün. Bunun çalışmaları da yapılıyor. İnsan 46XX, yani kadın, 46XY'de erkek genomu. Ama eğer bu bir hücre klonlamada alınıp boş bir yumurtaya yerleştirilip işte koyun dolinin üretilmesi o şekilde oldu biliyorsunuz. O koyunun aynısı
Çünkü o koyunun kromozomunun aynısı verilerek boş yumurtaya bir üretim sağlandı. Birebir aynı iki bebekle anne. Evet. Burada da Adem'den alınan bir normal hücrenin, eğer ki bu artık hani deniyor ki 20-25 sene sonra artık bu mümkün. O cinsiyet kromozomunu belirleyen, mesela Y kromozomu X haline getirilebilirse, alındı hücre, Adem'in hücresi, sadece cinsiyet kromozomu değiştirildi. Ne oldu? Ve in vitro, yani yapay bir rahimde doğuma bırakıldı. Öyle söyleyeyim. Olgunlaşma sürecine bırakıldı bebek olarak. İşte Havva oluyor. Yani aslında Adem'in cinsiyet kromozomu farklılaştırılmış, değiştirilmiş. Sadece cinsiyet kromozomu değiştirilmiş kopyası. Yani Evet. Hazreti Adem'in hücresinden Alınan bir hücrenin Hazreti Havva. Havva, evet, ama cinsiyet kromozomu değiştirilmiş. Buyurun. Hazreti Meryem'le İsa olayında da var. Yani eski Hristiyanlar bu olayı bilimsel temellere dayandıramadıkları için çıkış bulamıyorlar. Bulamadıklarında da biliyorsunuz o konsülünde diyorlar ki artık hani Hazreti İsa olsa Tanrı'nın oğludur gibi bir şey çıkartıyorlar. Şimdi Kur'an bunun olmadığını, yani Doğmamış var öyle olan, mi? evet, hepimizin insan olduğu, bütün peygamberlerin de yine insan olduğunu ifade ediyor. Şimdi bu nasıl olabilir? Aynı yol. Ama bu tabii ki o zamanki şartlarda dünyada olan bir teknolojiyle mümkün değil. Ama diyorum ya, hani uzaylılar, bunlar Kur'an'da var. Dolayısıyla bir dış yardımla ve bilimsel formüller doğrultusunda bu mümkün. Hazreti Meryem'in bir hücresi alınır herhangi bir yerinden. Ne içeriyor o? 46XX. Y kromozomu bir ayağı eksik bir kromozomdur. Yani cinsiyeti belirleyen. 46XX'i sadece cinsiyet kromozomunu Y'leştirirsen ne elde edersin? Ve bir suni ortamda bir yumurtanın içine verip büyütürsen İsa'yı elde edersin. Çok Babasız. enteresan, çok ilginç. Evet. Çok ilginç. Hocam Yani bunları ilk kez anlatıyor İsa, burada. Peygamberde bu bakış açısıyla, bilimsel bakış açısıyla diyebiliriz ki Hazreti Meryem'in cinsiyet kromozomu farklılaştırılmış klonu. Şimdi niye insanlar yapamıyor mesela bunu bu zamanın teknolojisiyle? Şimdi tüp bebek yöntemiyle tekrardan anne rahmine veriliyor. Bu dışarıda Evet. belli bir noktaya gelince. Hayır, bununla ilgili çalışmalar var, yapılmadığını. Sadece cinsiyet kromozomu henüz farklılaştırılamıyor. Ben size söyleyeyim, içimizde klon insanlar da var. İçimizde gezen. Tabii, yani ben öyle olduğunu düşünüyorum. Bakın bu Epstein olayı bunu biraz yukarıya doğru aldı ama bir dizi vardı, hatırlar mısınız? Lost. İşte okyanusta, böyle adalarda, belli adalarda böyle değişik bilimsel çalışmalar, buluşlar yapılıyor. Yine böyle bir vardı. Yine dinozorlarla ilgili biliyorsunuz bir dizi film gibi uzunca birkaç versiyonu çekilmişti. Bunun gibi gözden ırak köşelerde. O klonlanmış insanlar içimizde yaşıyor mu? Yani ama şöyle, zaten çok mümkün. Yani koyun da bir memeli, insan da bir memeli türü. Dolayısıyla koyundan bunu yaptığında insandan da bunu yapmışsındır demektir. Yani ondan yaptığında insandan yapamazsın diye bir şey yok. Aynısı. Aynı metotla insandan da bunu çok rahatlıkla hani yapabilirsin. Olarak tıbben. İşte o yüzden bilim çok önemli. Hani o yüzden bizim şöyle bakmamız lazım. Bilimsel buluşlar, formüller nedir aslında? Şu evren bilim üzerine duruyor. Yani bu kadar mükemmel bir evrenin oluşumu işte 13 milyar yılsa bilim üzerine duruyor. Bu galaksiler,
çeşitli işte gezegenler, yıldızlar, şunlar bunlar, kara delikler ve biz o bilimsel formülleri bilim adamları buldukça, çözdükçe aslında ne yapmış oluyoruz? Allah'ın bilimsel formüllerine, yani bilimsel kelamına birazcık daha vakıf olmuş oluyoruz. Yani bilim adamları o yüzden Kur'an'da Müslümanlar olarak, yani müminler olarak kabul ediliyor. Ama bilim adamlarının buldukları buluşları insanlık ve dünya adına kötüye kullananlar da bir o kadar eleştiriliyor ve yeniliyor. Zamanda 4. boyut olarak tanımlanıyor. Aslında hep uzunca bir süre 3 boyutlu bir dünyadan bahsedildi ama zamanın da artık 4. boyut olduğu hani biliniyor, kabul ediliyor. Şimdi bizim gözümüzün göremediği, kulağımızın duyamadığı nasıl ki sesler ve ışık frekansları var. Hani bunları bilim ilerledikçe biraz daha anlar hale geldik. Atıyorum mor ötesi, kızıl ötesi ışınlar. Bunları görebiliyor muyuz? Ama bilimsel buluşlar vasıtasıyla bunları tespit ettik ve bunlardan bugün faydalanıyoruz. Yine frekans aralığımız sınırlı. Yani insan kulağının duyabileceği frekans aralığı sınırlı. Hayvanların bile o frekans aralığının dışında duydukları var. Hani o yüzden deprem öncesinde daha çok bağırıyorlar vesaire. Dolayısıyla sınırlandırılmış bir yapımız var insan olarak. Göz, görme, işitme, bunun gibi birçok şey. Duyu organlarımızda da böyle bir yere kadar. Bilimle, ancak bilimsel formüllerle ilerledikçe bunların varlığına vakıf oluyoruz. Şimdi eskiden görmediğimiz için öyle bir şey yok. Kızıl ötesi nedir? İşte bunu atıyorum 500-600 sene önceki insana sen anlat. Hadi gel de anlat. Yani ya da işte öyle sesler olamaz. Ya bunların hepsi var. Şu anda dünyanın sesini, dönüş sesini duyabiliyor muyuz? Hayır. Ama dünya inanılmaz bir sesle dönüyor. İşte bizim o kulağımız, kulak aralığımız, duyma aralığımız onu duysa biz belki yaşayamayız. Yani o öyle bir ses. Tabii yani işte güneşten gelen güneş rüzgarlarının sesi. Evet. Yani bunları duysak çıldırır insan. Kafayı yeriz yani. Yaşayamayız. Evet. Dolayısıyla sınırlandırılmış durumdayız. Peki biz bu mertebeye, yani bu duruma nasıl vakıf olacağız? Yani başka boyutlar da böyle. Evrende hani bizim göremediğimiz birçok farklı boyut olabilir. Duyamadığımız birçok farklı ses frekansı olabilir. Bu işte Kur'an'da çok anlatılan melekler, cinler, uzaylılar hatta. İşte şu anda bizim o bilimsel düzeye ulaşamamış olmamız nedeniyle belki de göremiyoruz, belki de duyamıyoruz. Yani uzaylılar var mı yok mu halen sürekli konuşuluyor, tartışılıyor. Çok normal bir şey. Ama biz onlarla iç içe miyiz dünyada, yoksa evrenleri farklı mı? Şimdi hani şöyle, çok uzayda binlerce alem var diyoruz. Melekler, cinler, bunlarla iç içe olduğumuzu düşünüyorum. Farklı boyutta ama iç içe. Çünkü hep bir temastan bahsediliyor. Onlarla yakın temastan bahsediliyor ama göremiyoruz. Hani belki onlar görüyor, ruh gibi. Ruhla belki, hani ruh da işte farklı bir enerjik boyut. İşte bizim hayvansal olan kısmımız, bedenimiz, biyolojik bedenimiz, topraktan geldik, toprağa gidiyoruz. Tamam. Ölen kısım biyolojik kısım. Ama ruh dediğimiz enerjiyle bu diğer melekler, cinler, neyse işte bu ifade edilen farklı boyutlardaki canlılık dilimleri belki de birbirlerine çok daha rahat görüyorlar ve vakıf oluyorlar. Bizim aralığımız belki kısıtlı olduğu için diyorum ya, göremiyoruz bazı şeyleri duyamıyoruz. Ama bunu nasıl aşabiliriz? Nasıl o tarafa doğru yürüyebiliriz? Gene bilimle. İnsan hani düz yaşamak varken niye uğraşır insan, astrale çıkayım, onu yapayım, bunu yapayım? Tabii ki merak. Ama ne bileyim, bana tehlikeli şeyler geliyor. Şöyle, yani orada belki hani rüyalarımızda biliyorsun rüyalar aslında bir çeşit bu evrenle daha
farklı bağlantılar kurabildiğimiz rüyalar. Tabii her rüya değil. Yani bazı rüyalar yaşanmışlıklar üzerinden görünüyor ama bazen de çok geleceğe dair rüyalar görüyoruz. Hepimizin vardır böyle. Yani hatta öyle bir şey oluyor ki sanki dejavu gibi. Evet. Yani birebir olacak bir şeyi görüp sonra buyur yaşıyoruz onu. Yani ama o kadar çok multifaktör bir arada olmalı ki o rüya gerçekleşsin. Yani sadece sana bağlı bir rüya değil bu. Böyle rüyalarımız var. Birçok insan yaşıyor bunu. Benim de var. Ve olduğunda da hayretler içerisinde kalıyoruz. Bu nasıl bir şey? Yani dolayısıyla bir şey var. Yani ruhumuzun biraz daha herhalde o boyutları yakaladığı bir alan var. Ama çoğunlukla bu uyku esnasında olabiliyor. Çünkü beden dinlenirken herhalde ruhun böyle bir dinlenmeye çok da ihtiyacı olmadığı için bir miktar daha o farklı boyutlarla ya da evrendeki o işte bu bilgilerle birazcık daha yüz göz olup haşır neşir olabilme durumuna geçebiliyor ki bu rüyalar yani gelecekle ilgili işte medyumlar var biliyorsun. Evet. Hani medyumlar da hani böyle oldukları yerde hani uyumadan onlar da daha farklı bir şeye geçip bu şeyi yakalayabiliyorlar ama tabii bu çok suistimal edilen bir cinlerle konu. falan çalışıyor deniyor mesela. Yani cinlerin onlar bizden şöyle, daha uzun yıl yaşıyormuş ya cinler mesela. Şimdi cinlerin şöyle yani cinler de farklı bir boyut. Yani evet. o boyuttaki varlıkların gelecekten haber vermeleriyle ilgili bir şey yok. Hayır mesela onlar 1000 yıl yaşıyorsa mesela geçmişi hani diyor ya medyumlar benim yanımda işte bana yardım ediyorlar bir haber alıyorum. O 1000 yıl hikayesi nereden geliyor biliyor musun? Yani o 1000 yıl hikayesi aslında şöyle bir şey. Hazreti Nuh peygamber üzerinden anlatılıyor Kur'an'da. Tevrat'ta birçok peygamber üzerinden anlatılır. İncil'de de yeri var. Şimdi 1000 küsür sene yaşadığı Kur'an'da sadece Nuh peygamber üzerinden verilmiş. Şimdi 1000 küsür yıllık yaşam döngüsü bir hayatta mümkün olamaz. Şöyle. Ama onların hızıyla ışık hızı deniyor yani. Yok. Şöyle söyleyeyim yani bu yıl olarak hepimiz o zaman o ışık yılın içerisindeyiz ama oradaki anlatılmak istenen şey gene bilimsel olarak baktığımızda yani daha somut gerçekleri göz önüne alarak baktığımızda şu anda onunla çalışmaları yapılıyor dünyada. İnsan organları en şey olan da beyin, hayati olan da beyin ve kalp. Beyin ve kalbin bile her şeyden bağımsız olarak yani bütün olumsuz etkilerden sıyrılıp yaşatabildikleri yani yaşayabildikleri süre 200-250 sene. Yani bütün olumsuz etkileri ortadan kaldırdığımızda insanın sadece beyin ve kalbi 200-250 sene aralığında yaşayabiliyor. Diğer organlar daha da fazla yaşayabilir. Çünkü en hayati organ beyin ve kalp. Dolayısıyla insan ömrü artık ilerleyen dönemlerde bu genetik biliminin de daha ileriye gitmesiyle işte yaşlanma genlerinin bulunup bir takım faydalı çalışmalar yapılarak insan ömrünün zaten uzatılacağı çok konuşulan konular arasında biliyorsun. Bunu da şöyle madem iki organ bu kadar sene yaşıyor, insanın ömrü herhalde bir 200-250 sene aralığına kadar götürülebilecek. Ama bu bilimle olabilecek bir şey. Şimdi mümkün değil mesela. Şu anda mümkün değil ama evrende böyle noktalar yok mudur? Vardır. Hani şey diyorlar ya hocam, Vardır. Lokman Hekim aslında ölümsüzlüğü bulmuş da bir efsane mi artık, şehir efsanesi mi bilmiyorum ama sonra suya düşmüş yazdığı yazı falan diyorlar. Acaba ölümsüzlük mümkün mü? Ölümsüzlük mümkün değil. Ölüm bütün yaşayan canlılar için hani işte bu diğer boyutlar olarak tarif edilen melekler, cinler bunların hepsi için ifade edilmiş. Ölümsüzlük diye bir şey yok. En sonunda Allah'a dönüş var. Önce Allah'tan işte o ruhu tanımlarken sanki böyle hepimize bir parça olarak kendinden bir parça olarak hediye ettiği enerji işte ruh o bedenle bütünleştiğinde insana dönüşüyorsun canlılıkla beraber ve çeşitli hayatlardan geçerek
Yani çeşitli hayatlar derken en maksimum 250 sene. Yani Nuh peygamberin döneminde düşünürsek çok daha çoklu sayıda hayatlardan geçerek. Yani bunu da şöyle ifade etmiş bakın Kur'an. Müminin suresi 12. ve 16. ayetler arasında diyor ki ahiret hayatındaki ruhların dünyadaki yanlışlarından nadim olup bedeni burada bırakıyorsun ya artık bedensizsin. Dünyaya yeniden dönme isteklerinde oldukları. Müminun suresi 99. ve 103. ayetler arasında da anlatılmış. Dünyada iyilik, güzellik, doğruluk sergileyenlerin ise bedensiz kaldıkları ruhsal ahiret hayatlarında mutlu olacakları. Ahiret mutluluğu. Öteki türlü de ahiret azabı. Yani bedensiz ruhun yaşayacağı iki dönem var. Yine bedenli hayatlar arasında. Aynen bunu bu şekilde tanımlıyor. Bedenli hayatlar arasında berzah olarak adlandırılan berzah, köprü şeklinde aralıklar tarif edilmiş. Berzah Arapçada iki kara parçasını yani ana kara ile yarımada arasını birbirine bağlayan yanlarında işte böyle sonsuzluk denizi diyeyim. Deniz, göl gibi bir alan olan ince bir yol. Diyor ki yani ben kendi şeyimi bu şekilde yorumladım. Kanımca bu benzetmeyle anlatılmak istenen reenkarnasyonlarla süre gelip yaşanacak en yaşanılan bedenli hayatların yani hepsinin tümüyle birbirinden bağımsız olmadığı. Geçmişte yaptığımız doğrular, yanlışlar daha sonrasında gene bizi bağlıyor yani. Ve bir öncekinin bir sonrakini kelebek ya da bumerang etkisiyle bir şekilde etkilediği beyan ediliyor. Yani şu, Allah'tan bir parça ilk olarak bahşedildiğinde hayatlar başlıyor. İşte ilklerde insan ömrü ne kadarmış? 20-30 sene falan maksimum. Tak. Giderek bu noktaya geldi. Şimdi Türkiye'de bile 80-81'ler konuşuluyor. 100-120. Evet. Ama mesela annelerimiz anlatır ya anneanneleri falan. 50-60 deyince 60'ta. Yani o 1000 küsür seneliğin hayat formatının içerisine bu hayatlardan istediğin kadar çok çocuk ölümleri var biliyorsun yani kısa ne bileyim işte savaşlardaki ölümler var ya da deprem gibi felaketler sonunda ölümler var. Yani buralardan hep bir şeyler ruha yazılıyor, kaydoluyor. Yaptığı doğrularla ve yanlışlıklarla bedensiz kaldığı süreçlerde bir duruma düşünme zamanı veriliyor ve ondan sonra yeniden bu işte bu aşamalar belirtilmiş ve tekrardan Allah tarafından yeniden farklı bir şekilde farklı bir hayata kavuşturulduğunda da o bir önceki hayatın eklentileriyle aslında geliyor. Hani Hristiyanların şeyi vardır ya vaftizle güya arındırmaya çalışırlar. Evet. Aslında onun kökeninde de bu biraz var. Yani geçmiş hayatlardaki yaşanılan günahlardan su ritüeliyle siz geçmiş hayatlara inanıyorsunuz yani. Geçmiş hayatlar Kur'an'da tarif ediliyor. Reenkarnasyona inanıyorsunuz. Tarif ediliyor. Ama Allah o kadar aciz mi ki bir kulunu yeniden hani yaratabilir? Zaten ruhlar aleminde herkes bahşedilmiş. Süre vermiş. 50.000 senelik bir döngüden bahsediyor. 50.000 yıllık döngüde diyor bütün varlıklar, melekler de, cinler de, insan ruhu da 50.000 yıllık bir döngüden geçerek tekrardan hani hamdum, piştim, oldum noktasına varabiliyor. O oldum noktasında artık tekrardan her şeye Allah'a doğru yöneliyor. Allah'tan geldik, Allah'a gideceğiz noktası o demek. Yani tümden gelimle geldik, tüme varımla yine evet çok tartışmalı bir konu. Ben reenkarnasyona inanmıyorum. Tabii ki ama tartışmalı bir konu ama tabii ki fikrinize de saygı duyuyorum. Farklı bir bakış açısı. Şunu sormak istiyorum. O zaman Türkler nerede bu zamanlamanın içerisinde? Mesela biz Türkler hep böyle çok savaşçıl, hep mücadele eden. Evet. O zaman bizim bu kodlarımıza mı yazılmış, ruhumuza mı üflenmiş sizin tabirinizde? Yani aslında Türkler çok savaşçıl değiller. Türkler iyilik için savaşıyorlar.
Yani Türklerin hani kötülük için yaptığı bir savaş Hayır, hep yok. mücadele eden bir Mücadele toplum olmuşuz eden, ya tarihler boyunca. Şimdi şöyle olmuş tabii, Orta Asya'dan itibaren baktığında sebepsiz yere olmamış Hı hı. bunların hiçbirisi. O yaşanan göçler, yani oradaki işte kuraklıktır, şudur budur, bir sürü bir şey yaşanmış. Ama öncesinde de Türklerin bir Anadolu ayağı var. Yani Sümerler döneminde var. Ondan sonra biliyorsun daha çok yeni kazılar yapıldı Hı hı. ve İstanbul'da yapıldı ve 4000 küsür senelik, yani belki 5000 yıllık kurgan tipi şeylere rastlandı. Mezarlar bulundu ve bunlar Türk mezarları. Yani biz çok da sonradan gelmiş değiliz. Aslında belki önce buradaydık, buradan oraya gittik, oradan da tekrar bu tarafa geldik. Nuh peygamberin çocuklarının, biliyorsun o tufanda işte Hamsam ve Yafet'in, Türklerin Yafet'inden geldiği. Hamilerin Ham'dan, Samilerin de enteresan. Sam'dan geldiği. Yani çok uzak değil Oğuz boyları. Anlatabiliyor muyum? Biz oradan geliyoruz o Tabii, zaman. oradan geliyoruz. Yani bunlar hep yazılı çizili, ama tabii ki bunu tarih araştırmacıları da şimdi buluyorlar işte. Yani İstanbul'da daha çok yeni bir kazıda bunlar çıktı. Öncesi var, daha öncesi var. Yani şöyle, mesela Etrüksler var. Roma'nın kurucuları. Etrüksler Proto-Türkler. Yani mesela şu anda en çok ağırlıklı Toskana bölgesinde yaşıyorlar. Hı hı. İşte pizza, makarna, ondan sonra Etrükslerden çıkma. Türklerdeki adetlerin çok benzerleri onlarda mevcut. Toskana bölgesi diyorum bak. Çok ve enteresan. orada mesela şey var, Roma'nın kurucuları Romulus kardeşler var. Pisa Kulesi'nin yanında da heykelleri var. Evet, Bu gidenler heykel, bilir. evet, bu heykelde ne görüyorsun? 2 tane çocuk kurt anne tarafından emziriliyor. Yani bizim Türklerdeki, bak nereden nereye. tabii diriltiliş destanlarımız. Yani orada mesela Roma'nın kurucusu bu Romulus kardeşler. Mesela Türk hamamları gibi hamamlar, Türk çadırları gibi çadırlar. İlk Roma senatosu nasıl oluşturuldu? Toy meclisi. Orta Asya'da sürekli ne vardı? Toy. Hatta o meclislerde işte Hakan'ın yanında Hatun'un da sözü geçiyordu. Yani kadın 2. sınıfa atılmış durumda değildi. Bunun çok benzeri o Roma'da kurulan ilk ilkel cumhuriyet diye baktığımız o senato aslında bu ruhla yapılmış bir şey. Etrükslerin oraya kazandırdığı bir şey. Etrüksler nedir? Türk, Proto-Türk. Proto-Türkler de aynı toy meclisleri. Toy meclislerinin Avrupa'da, Roma'da uyarlanmış versiyonu Roma Senatosu. At eti, at sütünün bak nereye geldik, çok enteresan. kutsal olduğu bir yer Roma. Kutsal kabul ediliyor. Halen de onların şenlikleri var. Bizde at avrat silah deriz ya, tarihte öyle geçmiş. Evet. At mesela değerlidir. Yani Roma kültürünün kökeninde Türkler var. Proto-Türkler bak. var. Hocam ya çok enteresan şeyler anlatıyorsunuz. Yani işte mesela Keltler var İngiltere'de. Onlar da Proto-Türk. Onlar da mı Türk? Çok yüksek. Dünyanın yarısı Türk o zaman. Yani bir şekilde göç, yani bilinen göçler var, daha eski göçler var. Mesela o Keltler İrlanda'da yaşıyor, İskoçya'da yaşıyor. İşte ne bileyim bizim mesela Karadeniz topluluklarına baktığınızda sarışınlık ve kızıl saç hakimdir. Var. Ne çalarız biz? Tulum. Onlara baktığımızda da gene kızıl saç, sarışınlık hakimdir. Ne çalarlar? Gayda. Bir de Karadeniz'de şeyler vardır, sembol kolyeler. Keşke onu taksaydım. Yani işte böyle sonsuzluk düğümleri vesaire. Birebir orada da aynı semboller var. Bak, arkasını çevirirsen şurada da var. Buradaki sembol Karadeniz'de var. Evet, bunu daha yuvarlatılmış hali var. Şöyle o sembol Keltlerin sonsuzluk düğümüdür arkadaki. Burada da sonsuzluk. Karadeniz'de biliyorsun bu hasır işleme şeyi var. Mesela o benzeri düğümleri çok görürsün. Çünkü oradan köken alıyor. Kıpçak Türklerinden köken alıyor. Nereden nereye geldik? Hocam daha enteresan bir şey söyleyeyim. Macarlar öyle biliyorsun. Macarlar da Hun Türkleri. Evet. Oraya gittiklerinde henüz Müslümanlık yok.
İlk tanıştıkları din Hristiyanlık ve onlar da o şekilde yürüdüler. Ama bugün bizden daha çok Türk olduklarını biliyorlar ve Turancılığı da Macarlar bugün bizden daha önde temsil ediyor. Mesela böyle ilginç bir durum var yani. Hocam Kur'an'da Türkler geçiyor mu? Geçiyor. Nasıl geçiyor? Çok enteresan. Şimdi Hocamın iddiası bu. Evet. Kur'an'da Türkler geçiyor diyor. Rum suresi aslında Etrüks, Türk. Yani Rum suresiyle anlatılan şey aslında gene Etrüksler ve oradan da hani bugünkü şeyle uygularsak Türkler. Yani çünkü neden Etrüksler anlatılmış? Oradaki o ilk cumhuriyet şekli. Yani Kur'an demokratik cumhuriyetlerden yanadır. Yani hiçbir zaman kapitalist düzenden değildir. Yani sosyal devlet anlayışında demokrasiden yana bir yönetim şeklini aslında getirip önümüze koymuştur. Fakat bu şeyde Etrüksler'de az önce anlattığım size işte Roma'nın kuruluşundan falan bahsettiğim bir kere burada anlatılan şeyler Türklerle ilgili. Yine bu Zülkarneyn anlatısında da yine benzeri şeyler görüyoruz Kur'an'da. Zülkarneyn kim? Zaman yolcusu mu, peygamber mi? O da şöyle, hemen oraya geçelim. Bir de şey var mesela Türklerin geleceğiyle ilgili bir Zülkarneyn'e geçmeden önce Fetih Suresi'nde Rum Suresi'ni ayrı söyledim. Fetih Suresi 16. ayette Araplara sesleniliyor burada. Kendilerinden sonra güçlü yiğit bir kavmin savaşarak ya da razı edilerek Müslüman olacağı haberi verilmiş. Ve diyor ki Araplara bu kavme itaat ettiklerinde ödüllerinin güzel olacağı. Yok, yüz çevirirlerse de Allah'ın acıklı azabı ile cezalandırılacakları. Şimdi bugün baktığımızda Arap coğrafyasına bizimle kol kolaya çok fazla yürümedikleri malum. Malum yok. Yani çok kanayan yara bir coğrafya. Evet. Hocam peki Zülkarneyn... Gelelim oraya. Evet, oraya gelelim çünkü sizin iddianız Zülkarneyn'in Türk olması. Evet. Türk olduğunu iddia ediyorsunuz. Kişi değil ki. Evet, Zülkarneyn. topluluk. Evet. Yani topluluk. Bu Müslüman Türkler benim şeyimde. Kehf suresi 83. ve 98. ayetler arasında Zülkarneyn'den bahsediliyor. Arapçada çift boynuz, çift baş, çift yön, çift yol, çift devir, çift çağ, kıyametin ölüme sonrası, muktedir olanlar gibi bir ibare. Çoğul bir isim. Yeryüzünde diyor Zülkarneyn'e biz yani o şekilde tanımlanmış güç ve saltanat hazırladığı Allah'ın dünya üstünde yol alması için çeşitli sebeplerin meydana getirildiği. Yani buna mesela kuraklaşma, çölleşme gibi düşün. Ve o bu sebepleri izleyerek uzak mesafeler kat edecek, göç edecek, fetihlerde bulunacak deniliyor. Zülkarneyn ilk olarak güneşin battığı, yani gerçek ve mecaz anlamda düşünürsek bunları batı yönünde. Batıya doğru hareket edip seferler düzenler ve orada gördükleri karşısında batılı halklara azap etmek yerine oradakilerin güzel tavırlarını esas alıp haklarında karar vermek arasında bırakılır kalır. Adaletle yürümeyi seçip zulmedeni azap etmeme esasını benimser. Biz kıyam yapmadık yani batıya doğru gittiğimizde Fatih Sultan Mehmet'in biliyorsun işte Bosna Hersek işte oraları kurması, Türklerin hani Avrupa'daki fetihleri, seferleri en sonunda her şeyin Allah'a döneceği bilerek temiz bir inançla hükmeder diyor. Peki kimdir Zülkarneyn? Bir şahıs mıdır? Tabii ki hakikati yalnızca Allah bilir ama benim kanımca Zülkarneyn ismiyle simgelenen Müslüman Türkler ve bu üst başlık altındaki tüm etnik unsurlar. Bizim içimizde birçok etnik unsur var. Yani hepsi de şey değil ama mümin, Müslüman da demeyelim de mümin Türkler diyelim. Yani bizim içimizde ırkçılık olarak alma bunu. Gayrimüslimler de var ama mümin
Bizimle beraber gelmiş. Bizimle beraber. Çanakkale'de de öyle. Çanakkale'ye baktığımızda bizim içimizdeki birçok Musevi, Hristiyan kardeşlerimiz de bizimle beraber ölmediler mi orada? Öldüler. Evet. Yani bu vatanı savunmak için Kurtuluş Savaşı'nda bizimle beraber kol kola yürümediler mi? Yürüdüler. Bize tarif ediyor diyorsunuz. Ben böyle yorumluyorum. Hı hı. Sonra Zülkarneyn'in barışçıl yardımları var. Şimdi bu da ilginç. Anadolu toprakları sınırında yaşayan, söz anlamayacak kadar perişan hale gelmiş insan topluluklarının Zülkarneyn'den yardım isteyeceği bir dönemin geleceği. Geldi mi? Epey kadar geldi. Kehf suresi 94. ayette zor durumda kalmış bu insanların Yecüc Mecüc bozgunculuk yapanlar, ne demiştik hatırlayalım onlar için, ve işbirlikçilerinin, yani onlarla beraber bozgunculuk yapanlarla, yürüyenlerle beraber kendi aralarında bu perişan olmuş insan topluluğu bizim aramıza sen bir set, bir mesafe, bir tampon bölge oluştur diyor Zülkarneyn'e. Ve sana gerekirse vergi verelim. Zülkarneyn bu vergiyi istemiyor. Diyor ki hani bana sizin hani illa vergi vermenize falan hani gerek yok. Ben yardım olarak yapacağım bunu. Ve yine dediğim gibi gerçeği tabii ki yalnızca Allah bilir. Ama ben Yecüc Mecüc'ü bugünkü emperyalist dünyanın işgalci güçleri olarak yorumluyorum. Evet, başta söylediğimiz gibi. Evet, bunların çıkar çatışmaları doğrultusunda bugün Anadolu'nun dibindeki bölge halklarının üzerinde yaşanan sıkıntılı durumlar ortada. Hocam vallahi size konuyu açtı. O kadar çok konu konuştuk ki. Şöyle toparlayalım, güzel bir de ayetle bitirelim isterseniz programı. Sizin de en çok böyle o hani ben bunu okuduğumda Kur'an'ı araştırmaya başladım dediğiniz bir ayet olsun. Onunla da programı yavaş yavaş bitirelim. Ben daha çok bilimsel şeylere çok takıldım. Mesela ilk okuduğunuz ayet sizi ne etkiledi de bu kadar araştırmaya başladınız? Yani bütününden çok etkilendim. Batılla ilgili olan söylemlerden çok etkilendim. Yine birçok şey üzerinden, işte karınca, bal arısı üzerinden, yine işte Ashab-ı Kehf'in, yani insanların aslında bu surede bilimsel yollardan 309 sene köpekleriyle beraber uyutuldukları Çok mesela enteresandır, anlatılır. evet. Yani bu da dondurulup uyutmanın bir çeşididir büyük bir ihtimalle, ya da bir uzay yolculuğu. Çünkü uzayda zaman farklı işliyor. Yani farklı bütün, bir bakış açısı. tabii ben çünkü dediğim gibi işte canlılığın suda böyle balçıkta başlaması, bilinmezlerin tamamının bilim tarafından açıklanabileceği ama yine de hani her konuya hakim olamayacağımız, evrendeki bütün bilgiye hakim olunamayacağı. Duyu organları, mesela duyu organ, 5 duyu organının doğumdan önce faaliyete başladığı. Doğumdan önce anne karnında, biz bunları 1500 sene önce Kur'an yazmış mesela. Ya. Sonra insanın anne karnındaki gelişim evreleri. 3 karanlık boşlukta oldu. Benim de çok ilgimi çekiyor o. En büyük mucize gelir bana. 17. yüzyılda açıklanabildi bu. Bakın Kur'an kaç sene önce yazıyor. Evet, gerçekten tuba overiyal boşluk, Douglas batık boşluğu uterus içinde gerçekleşiyor. Bir embriyonun şekillenmesi. Tabii. Ve bu Kur'an'da yazılı. Ya. Yani hocam siz Kara delikler, uzay bilgisi gibi, siz yani bilimin ışığında dikkatinizi çekti ve bunlar zaten binlerce yıl önce Kur'an-ı Kerim'de yazmış dediniz ve araştırmaya başladınız. Evet. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Hızlı oldu. Birçok konuyu konuştuk. Sürede zaman hızlı geçti. Evet. 2 kitabı var hocamın. Yani şu anda benim elimde olan Hikayelerle Hayat Terapisi. İlgilenenler bakabilirler. Evet, üçüncüsü yolda. İnşallah bu ay içerisinde çıkacak o da. Müminizm, bu da gerçekten çok enteresan. Böyle ayetleri tek tek açıklamış hocam. Biraz önce bahsettiği haritada. Bu çift boynuz, bir de çift çağ. Çift çağ nedir? Çift hani çağ. bu Zülkarneyn'in kelime içerisinde geçen Fatih Sultan Mehmet bir çağı kapattı. Yeni bir çağ açtı. Ya biz bitiremeyeceğiz bunları. Sabaha kadar konudan bayağı çok. Evet. Çok. Ama dedim ya hocam çok yönlü. Bak tıptan girdik, bilime girdik, tasavvufa girdik, her şeyi konuştuk. Çok teşekkür ederim. Değer kattınız programa. İyi ki geldiniz. Çok sağ olun. Sizinle olmak da çok büyük bir güzellik oldu benim için de. Evet, çok teşekkür ederim. Arkadaşlar, merak ettiklerinizi siz de videonun altına yazın. Videoyu hype'layıp, like'layıp, beğenmeyi de ve abone olmayı da unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.